ben Saadet ve hoş geldin. Bu videodaki tüm içerikler artı 18 yani yetişkinlere yönelik okumalardır. Uyarımı da yaptıktan sonra hazırsan başlayalım. Hepsi birbirinden sanatsal, hepsi birbirinden dışa vurumcu ve bir noktada da gerçeküstücü bir yaklaşımla beni etkileyen çizgi romanları sizlerle paylaşacağım. İlk önce okuduğum en şiirsel çizgi romanla başlamak istiyorum. Sonsuz Aşk ve Diğer Hikayeler. Kısa hikayelerden oluşuyor ve hepsinin kendi içinde bir alt metni var. Şiirsel diyorsam hani böyle şiir okuyormuşsunuz gibi değil de şiirin içindeymişsiniz gibi size hissettiriyor. Yani ben okurken böyle dört bir yanım sarılmıştı adeta. Sanattan aldığım doyumun uç noktalarındaydım. Yazarımız Brezilyalı bir tasarımcı, heykeltıraş ressammış ve kendi deneyimlerinden yola çıkarak bu çizgi romanı yazmış. Kısa bir sürede okunuyor ama anlamı, etkisi, derinliği uzun sürüyor. Hikayeler de daha çok bir olay örgüsü, bir kurgu etrafında gitmekten ziyade durum hissiyatını size veren, hani durum öyküleri vardır ya, o minvalde ancak derinliği daha geniş bir çerçeveye ulaşan hikayeler. Diğer artı 18 çizgi romanımız ise Son Bakış. Bir hikaye okuyorsunuz evet ama bir hikayeyi deneyimlemekten ziyade zihinsel bir deneyimin sınırlarında geziyorsunuz. Hani bazı filmleri, kitapları bitirince ben az önce ne okudum, ne izledim dersiniz ya, tam olarak öyle bir çizgi roman. Şu ana kadar okuduğum en beğendiğim çizgi roman diyemem. Onu birazdan diyeceğim çünkü. Ama yine de o kadar sevdim ki algılamakta bir noktada zorluk çekiyorsunuz. Hani yazar sizinle zihinsel bir oyun oynuyor bir noktada ve onu çözümlemeye çalışırken hikayenin girdabına giriyorsunuz. Yani anlayacağınız üzere psikolojik gerilim ekseninde ilerleyen bir çizgi roman. Ve arka kapak yazısından da anladığımız üzere 3 cildin birleşimi olan bir çizgi roman. Konusu ise spoilersız, böyle tatlı bir şekilde ifade etmek gerekirse diyebiliriz. Geçmişiyle, kimliğiyle, kendi gerçekliğiyle yüzleşmekte zorlanan bir adamın rüyalar ve gerçeklik arasındaki sınırlarının silinmesiyle bir bütünlük kurmacası. Bu çizgi romanda hisler bile metaforik bir anlatıyla kendi düzlemini buluyor. Travmalar, kaybedilen sevgiliye atılan adımlar, yabancı bir rüyanın içinde kaybolmuşum gibi hissettirdi bana. İçinde aşk var, yabancılaşma var, tuhaf kimlikli karakterler var, yaratıklar var, grotesk bedenler var. Yani kabusvari bir evrende olduğumuzu söyleyebilirim. Ve en artı 18 çizgi romana geçiyoruz. Yani bu videodaki en artı 18 çizgi roman. Çünkü bayağı çıplaklık, cinsellik hemen hemen her panelde var. Şimdi ama konu sadece hani böyle cinselliği, teşhircilik bağlamında aktarmaktan ziyade kendince bir metni olan bir çizgi roman. Evet bir hikaye var ve bu hikayede sosyal medyanın teşhircilik kültürünü, kimlik gizlemenin ve cinselliğin merkezinde geçen hiciv dolu bir hikaye. Yani siz de bu yolculuğa bunu bilerek başlıyorsunuz zaten. Temalarımız mahremiye, teşhir, güç ve cinsellik ilişkisi. Yani malum erotik bir çizgi roman bir noktada da. Ama şunu da es geçemeyeceğim. Yani sadece cinsellikle anılabilecek bir çizgi roman değil. Tam bir sivri zekanın ürünü. Herkesin de kaldırabileceği bir yapıda değil. Hani bir noktada zorlayacak sizi okurken. Açık sahneler, metaforik anlatım tabii ki de var. Buradaki hani cinselliğe ve cinselliği aktarma noktasındaki ironik bakış açısı ise bazı okuyucular için bir tık fazla olabilir. Hani böyle çok sert hikayeler okumadıysanız. Neyse geçelim bir diğer çizgi romana. Baygınlığın asalakları. İsmi aslında o vibe'ını veriyor. Hani serseri, sokakta kaybolmuş kimliklerin kendi arayışını veya kendini aramayışını anlatan bir hikaye olduğunu isminden anlıyorsunuz. Ve benim okuduğum en rahatsız edici çizgi romanlardan bir tanesiydi. Boris Vian okurken bir bu kadar rahatsız olmuştum. Bukowski okurken bu kadar rahatsız oluyorum. Bir de bu çizgi romanı okurken bu kadar rahatsız oldum. Bu sebepten de bu çizgi romanı yeraltı edebiyat ürünü olarak da değerlendirebiliriz bence. Çizgi romanın sonunda yazarın fotoğraf albümüne yer vermişler ve çizimlerde de şöyle güzel bir şey yapmışlar. Yazarın fotoğraf albümlerindeki fotoğraftaki kişilerin çizimlerde yer edindiğini de görüyorsunuz. Ki burası bence çok tatlı bir dokunuştu. Hikaye ne kadar sert olsa da. Ama bu bir noktada da o gerçek kişilerin bu kadar karanlık ve yeraltı bir hikayede yer alması beni aşırı rahatsız etti. Keza fotoğraflarda yani yazarın çektiği fotoğraflar da çok rahatsız edici. Hani fotoğrafları izlerken, fotoğraflara bakarken rahatsız olmamak mümkün değil. Yani bildiğiniz anlatım dilini unutun. Hani Bukowski kadar steril olmayan bir dili olduğunu söyleyebilirim. Bu noktadan değerlendirdiğimizde de argonun ve sokak dilinin ne kadar sağlam işlendiğini görüyoruz. Hemen hemen her panelde ahlaki çöküşü, sanatta kirlenmiş sokakları, şiddeti izliyorsunuz. Hikayede de keza bunu okuyorsunuz zaten. Hani konfor alanımda kalayım diyenlerdenseniz hiç bulaşmayın derim. Kapı çalıyor.
geliyorum. Nerede kalmıştık? Charles Bukowski'nin yazılarını ya da Hakan Günday'ın eserlerini beğeniyorsanız, keyif alıyorsanız bu çizgi romanı da okuyabilirsiniz. Yani yeraltı ürünü olduğunu düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Ama huzur arayanların uzak durması gereken bir eser olduğundan da eminim. O kadar Charles Bukowski dedik. Tabii ki de peşinden Charles Bukowski'nin Bütün Atlar Kaybetmeye Koşar çizgi romanını da okumadan geçemeyeceğiz. Yine o karanlık, kirli, hani şu steril olmayan dil bu ciltte de hakim ve görsellerle de sağlam bir şekilde desteklenmiş. Naif ruhları huzursuz eden bir sistem eleştirisi var içinde. Kadınlar, cinsel obje açısından kadınlar, alkolizm, umutsuzluk, hatta yitiklik kavramlarıyla kendi anlamını bulan bir çizgi roman olduğunu düşünüyorum. Çünkü Charles Bukowski'nin dili de arayışı da tam olarak bu şekildedir. Yani Bukowski okurken aslında derin bir şekilde sizi düşünmeye zorlamaktan ziyade derin bir şekilde sizi rahatsız etmeyi amaçlar ve sayfayı okuyup kapattığınızda asıl hikayenin yarım kalmış gibi gelse bile kendi içinde tamamlandığını ve asıl alt metnin size zaten okurken verilmiş olduğunu fark ediyorsunuz. Bu arada bu çizgi romanı okuduğunuzda Charles Bukowski'nin hayatı hakkında eğer hiçbir bilginiz yoksa bu çizgi roman elbette onun hayatını anlatan bir çizgi roman değil. Ama onun hayatından izler bulabileceğiniz bir çizgi roman. Yani onun anılarından da şekillendiği çok bariz değil mi? En kötü ihtimalle Charles Bukowski merakları okuduktan sonra onun zihin dünyasının nasıl bir adaptasyon içerisinde çalıştığını net bir şekilde görecektir. Şahsen ben ne zaman Charles Bukowski okusam ya da bu tarz yeraltı yazarlarından birini okusam o zaman bir rahatsızlık hissi beni sarar. Uzunca bir sürede üstümden gitmez. Geçelim bir diğer çizgi romanımıza. Sanat ve resim konusunda üstad olan birisi var. Michelangelo. Ondan 100 yıl sonra doğmuş başka bir Michelangelo daha var. O da Caravaggio. Michelangelo de Caravaggio. Bu çizgi roman sanatçının hayatına değiniyor. Elbette onun hakkında bayağı bir bilgi de veriyor. Ama sadece bununla sınırlı değil. Bu çizgi roman aynı zamanda sanat tarihinin önemli dipnotlarından bir tanesi. Caravaggio hakkında gerçekten detaylı dipnotlar var. Benim bilmediğim, araştırdığımda gerçekten öyleymiş dediğim noktalar var. Görsellerle de mükemmel, uyumlu bir şekilde ilerliyor. Zaten Milo Manara da erotik çizimlerin efendisi olarak biliniyormuş. Bu yüzden de bu çizgi romanda çıplaklık var ama cinsellik üzerinden değil, daha çok Caravaggio'nun hayatındaki deneyimlerinden betimlemeler yapmak üzere çizgi romana eklenmiş ya da resmedilmiş. Okurken elbette barok dramasını deneyimliyorsunuz. Şiddet, şehvet, sanatçı yalnızlığı, sanatçı tıkanması, sanatçının arayışı, hatta sanatçının kurtulma gayesi için çırpınışına kadar birçok tema ekseninde şekillenen ve bir hayatı gözümüzün önüne seren bir çizgi roman. Elbette bu temalar sanatçının hayatı ekseninde genişliyor. Aynı zamanda eserin ana vurgularından bir tanesi de Michelangelo de Caravaggio'nun Katı Katolikliğe karşı özgürlükçü duruşunu ve dönemin ahlaki yapısına karşı başkaldırısını da sağlam bir şekilde yansıtan bir eser. Milo Manara'nın erkek bakış açısı bazı sahnelerde erotizme kayıyor ama hikayeyle bunu hemen oradan çeviriyorlar. Yani bu durumda kadın karakterleri, kadın figürleri estetik olarak sadece cinsel obje perspektifinden görülse de Caravaggio'nun resme olan tutkusuyla, resim yapmaya olan tutkusuyla nasıl bir dönüşüm içerisinde olduğunu görüyorsunuz ve kadınlara tablolarının mimariymişçasına da baktığını ve sadece o amaçla gözlemlediğine şahitlik ediyoruz çizgi romanda. Ama şöyle bir şey de var, kendisinin çok çapkın bir tip olduğu da bilinen bir gerçek. Yani okurken ya kadınlar burada sadece bir objeymişçesine kullanılmış gibi düşünceden bir tık da uzaklaşmak gerekiyor bence. Bu tehlikeli bir nokta. Çünkü aslında Caravaggio'nun dönemini yansıtan bir eser. Zaten o dönemde her ne kadar eleştirip kınasak da bu böyle olan bir şey. Zaten Caravaggio'nun kadınlarla olan ilişkisinin karmaşık bir yapıda olduğu da anlatılıyor. Hani dedikodu kısmı böyle. Özellikle sanat tarihi sevenler, Caravaggio gibi ressamları merak edenler ya da kimmiş bu Caravaggio diyenler ya da resimlerimde nasıl bir ilham pıhtısı olabilir acaba diye düşünenlerin seveceği bir çizgi roman. Ve eğer hazırsak geçelim bu videoda en sevdiğim çizgi roman. Yine bir ressamdan uyarlanan ve esinlenen bir çizgi roman. Ve benim en sevdiğim ressamlardan bir tanesinden esinlenmiş. René Magritte. Bu tarz tabloları, yani şurada gördüğünüz şekilde tabloları, bu tarz farklı bir anlatı stilini belki sizler de görmüşsünüzdür. Umuyorum ki görmüşsünüzdür. Çünkü René Magritte'in tablolarını izlemek gerçekten kendiliğinden bir ilham kaynağı zaten. Bu çizgi romanda René Magritte'in otobiyografisi falan değil. Hatta zaten söylemişler ama hayatından kesitlere derinlikli olarak ince dokunuşlarına, önemli anekdotlarına yer veren bir çizgi roman.
roman hem görsellerle hem hikaye kurgusunun ilerleyişiyle. Çizgi roman aracılığıyla da Rene Magritte'in iflah olmaz hayranlarına benden selam olsun çünkü onlardan bir tanesiyim. Çizgi roman tam bir şans meselesi. Neden? Karakterimiz Rene Magritte'in tablolarını izlemekle kalmıyor. Tabloların içinde yer buluyor. Mükemmel naif bir yaklaşım. Gerçekten hani sanat severlerin o tabloları izlerken hissettiği o duygu var ya, tablonun içine girip tamamen o duyguyu, o hissi, o renklerin verdiği anlamı damarlarında hissetmek istiyorlar ya, karakterimiz bunu zaten yapıyor ama bir bıkkınlıkla yapıyor. Şunu da söylemek gerekiyor. Rene Magritte gerçeküstücülük yaklaşımının en önemli temsilcilerindendir. Yani kendisi bir noktada gizemi var ediyor ama açıklanmasına da sonuna kadar karşı. Bence gerçeklik ve spesifik algı Rene Magritte'in tablolarında, tuvallerinde can buldu ve hala da yaşamaya devam ediyor. Rene Magritte'in resimlerinden alınan referanslarla okuyorsunuz öyküyü. Charles diye bir karakter var ve bu karakter bir gün bir melon şapka alır ve takar. Bunu da yaparken kendine sitem eder ve o melon şapka hayatını, bakış açısını, perspektifini bambaşka bir noktaya taşır. Okurken şunu deyip durdum. Ya eğer böyle olacaksa benim de hemen bir melon şapka almam lazım. Şimdi size güzel olan bambaşka bir detaydan bahsedeceğim. Çizimleri. Elbette çizgi romanda çizimler çok önemli ve bu çizgi romanda bunu o kadar iyi bir şekilde okuyucusuna, izleyicisine aktarmış ki. Rene Magritte'in hayatı ve çizimleri referanslı bir çizgi roman demiştim ya hani. Keza çizerin çizimleri Rene Magritte'in çizimlerine büyük bir benzerlik ve atıfla yapılmış. Bu yüzden doyamıyorsunuz izlemeye. Yani çizer de aslında Rene Magritte'in çizerliği tonunda bir çizerlik sergilemiş. Okurken sanatsal dil ve çizimlerle sürrealizmin nirvanasına ulaşacağınız bence garanti. Eğer siz de görmenin gerçekliğini merak edenlerden, sorgulayanlardan ve bu arayışın içinde kendinize bir yer edinmeye çalışanlardansanız bu eseri seveceğinizi düşünüyorum. Yorum yapmayı, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. En sevdiğiniz çizgi romanı da yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.